Herkese merhaba. Yeni yılda dolar kurunda ciddi düşüşler görmek bizi şaşırtmayacak. Doların önce 14-15 lira seviyesine gerilemesi ve buradan da 10 seviyesine düşmesi bizim olası senaryolarımızdan bir tanesi. Kimilerine göre bu seviyeler artık çok uzak olsa da karşımıza çıkan ipuçları ve önümüzdeki haftalardaki oluşacak ekonomik gelişmelere baktığımızda doların 10 lira seviyesine gerilemesinin mümkün olduğu görülüyor. Dolarda böyle bir düşüş seçim öncesi AK Parti'ye muazzam oy kazandıracaktır. Düşük faiz, düşük kur, Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime girmek isteyeceği bir tablo. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için liranın değerlenmesi aynı zamanda bir seçim yatırımı. Birazdan dolar kurunun düşme ihtimalini güçlendiren faktörleri her zaman yaptığımız gibi nedenleri ile birlikte anlatacağız. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi durumunda kur korumalı mevduat önemini tamamen yitiriyor. Evet, 2023 yılının ilk yarısını değerlendireceğimiz analizlere devam ediyoruz. Öncelikle konut piyasasını değerlendirdik. Ardından araç piyasasının görünümünü analiz ettik. Kanalımızı ilk kez izleyenler için bu iki çalışmamızı bu videonun sonuna sırasıyla iliştirdik. Analizlerimizde yavaşça makro verilere doğru geliyoruz. Bugün birikimlerimizi nasıl değerlendirmeliyiz sorusuna ışık tutmaya çalışacağız. Ve bir dahaki videomuzda dolar ve altındaki durumu ve 2023 beklentimizi bugünkünden daha detaylı olarak paylaşacağız. Son bir yılda birçok vatandaş birikimlerini kur korumalı mevduatta değerlendirdi. Ancak önümüzdeki ekonomik tabloda kur korumalı mevduat yatırımcısını zarar ettirecek gibi duruyor. Bugün bu konuyu analiz etmek istedik. Çünkü geçmiş 2 yılda karşımıza çıkan ekonomik tablo bir değişme süreci içine girdi. Şunu belirtmek isteriz. Ekonomideki gelişmeler ve veri akışını takip ediyoruz ve önemli gelişmeler hakkında izleyicilerimizi güncel tutmaya devam edeceğiz. Örneğin birçok izleyicimiz enflasyon düşeceğine dair yorumu sadece bizim yaptığımızı dile getirdi. Konuyu diğer ekonomistlerin gündeme getirmemesini bir talihsizlik olarak görüyorum. Bu yorum farkımızın, kanalımızın öngörü ve analiz kabiliyetinin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi olarak kabul edebilirsiniz. Eminim ki bu videomuzun ardından konu gündeme getirilecek. Duayen iktisatçı Profesör İlker Parasız'a bir dersinde enflasyon ne zaman ve ne kadar düşer diye sormuştuk. Önümüzdeki ay %20 düşecek demişti. Nasıl olur demiştik ve bunu bize anlatmıştı. Aslında olay tamamen matematik. Yıllık enflasyon oranı belirlenirken bir önceki yılın aynı ayı ile karşılaştırma yapılır. Karşılaştırılan rakamlardan büyük olanlar çıkıp küçük olanlar karşılaştırılınca enflasyonda birdenbire düşüş meydana gelir. 2021 Kasım ve 2022 Ocak aylarında aylık enflasyon %11 oldu. Sonraki aylarda ise 4-5 gibi düşük rakamlar geldi. Yakında yıllık enflasyon hesaplanırken 10 üzeri olan rakamlar hesaplamalardan çıkacak ve yerine daha düşük rakamlar gelecek ve bu da yıllık enflasyon verilerini otomatik olarak düşürecek. Bunun tek istisnası önümüzdeki 2 ayda enflasyonun yeniden tırmanışa geçmesi olur ki böyle bir durumu şu anda beklemiyoruz. Evet, bu konuyu aydınlattıktan sonra esas konumuza geri dönelim. Birikimlerimizi nasıl değerlendirmeliyiz sorusu tarafımıza sıkça gelen sorular arasında yer alıyor. Yayına başladığımız 2021 yılından itibaren gayrimenkul yatırımlarının doğru bir karar olacağını dile getirdik. Ev almak isteyenlere beklememelerini ve arzu ettikleri evi bulduklarında almaları yönünde görüşümüzü bildirdik. Hatta tarafımıza o kadar çok soru geldi ki izleyicilerimize fayda sağlamak için nasıl doğru bir şekilde konut alınacağına dair bir videoyu bile sizlerle paylaştık. Ev almayı planlayan izleyicilerimiz için bu videonun linkini yukarıda paylaşıyoruz. Burada sizden gelen bazı yorumları üzülerek okuduk. Konut videolarımıza yorum yapanlar arasında ev alacakken arkadaşının sözünü dinleyip veya fiyatlarda bir düşme beklentisi içine girip ev almayan ve ardından hiç ev alamayacak duruma gelen bazı izleyicilerimiz bu durumu bizimle paylaştılar. Ne demiştik? Ekonomi Bilen Kız kanalı inşaatçılardan da, galericilerden de, emlakçılardan da, iktidar ve muhalefetinden de tamamen bağımsız bir kanaldır. Ekonomik veriler bize neye işaret ediyorsa bunu izleyicilerimizle şeffaf bir şekilde paylaşmaya çalışıyoruz. Bu süreçte kanalımızdaki analizleri takip eden ve bizim analizlerimizi dikkate alan izleyicilerimiz belki de hayatlarındaki en doğru finansal kararı vermiş oldular.
2021 yılında araba piyasası analizlerimizde fiyatların 3 kat artacağını söylediğimiz zaman bizimle dalga geçildi ama sonrasında araba fiyatları en az 4-5 kat arttı. Bu süreçte paylaştığımız araç piyasası analizlerimizde araba alabilenleri almalarını ve beklememelerini dile getirdik. Piyasa dinamiklerini anlamalıyız. Galericilik ve araç piyasası Türkiye'de ticaretin en düşük kalitede yapıldığı piyasalar. Bu piyasa Koç ve Sabancı ekseninde birkaç büyük sermaye gruplarının oluşturduğu kartel tarafından yönetiliyor. Bu holdinglerin 10 yıllardır araç piyasası üzerinde kurdukları bu monopol, devlet nezdinde karşılığını buluyor ve diğer ulaşım araçlarının gelişmesinin ve piyasada tüketiciyi koruyan önlemlerin geliştirilmesinin önünü devlet tarafından kesiliyor. Tüketici zorla 4 teker araç satın almaya yönlendiriliyor. Ne zaman bisiklet ve motosiklet kullanımı gelişmeye başlasa önü vergiler yükseltilerek kesildi. Bugün Çin malı basit bir scooter almak için bile 40 bini gözden çıkarmak gerekiyor. Basit bir bisiklet 4-5 binden başlamakta. Tatil beldelerinde bile doğru düzgün bisiklet yolu bulamıyorsunuz. Bisiklet yolları yıllardır geliştirilmedi. Ne motosiklete ve ne de bisiklet kullanmaya özendirici politikalar mevcut. Ülkemizin zaten kıt olan döviz kaynakları araba yedek parçası ve petrol ithalatına gidiyor. Oysa ülkemizin coğrafi olarak geniş bir kısmında en az 7-8 ay motosiklet ve bisiklet rahatlıkla kullanılabilir. Ama böyle bir şeyin gerçekleşmesi araba satışlarının ciddi olarak azalması demek olur ki bu da bu kartelin elde ettiği katmerli kar düzenine büyük bir çomak sokardı. Bu monopol tüketiciye kendi bankalarından kullandırdıkları krediler ile yine kendi ithal ettikleri araçları fahiş kar marjları ile satıyorlar. Para kazanma süreci sıfır araç satınca bitmiyor. Sonra bir de bir takım ve hasar tamiri gibi işlerden de katmerli bir kar elde ediyorlar. Bu süreçte devlet hiçbir şekilde vatandaşı korumaya yönelik önlemler almadı. İşte ülkemizde galericilik ve araç piyasasındaki ticaretin düşük kalitede yapılmasının nedeni devletin araç piyasasına bir düzenleme getirmesinin bu monopol tarafından engellenmesidir. Pandemi süresince ve hatta sonrasında bile araç kıtlığının önemli bir nedeninin galericilerin bayilerinden sıfır araç toplaması olduğu anlaşılınca devlet hepimizin bildiği bazı önlemler almak zorunda kaldı. Bu düzenleme devletin araç piyasasına yapmış olduğu çok nadir müdahalelerden bir tanesi. Galerici ve araba alım satım işi yapanların sosyal medyada da boy göstermesi bu araç piyasasındaki kalitesizliği farklı bir boyuta taşıdı. 2 yıldır ÖTV indirimi dedikodusu yayılıp duruyor. Her seferinde ÖTV indirimi olmayacağını dile getirdik. Araba alabilecek durumda olanlar bu söylentiye uyup araba almıyor ancak bu arada araba işi yapanlar piyasadan araba topluyorlar. Bu söylentinin boş olduğu anlaşılana kadar hem ikinci el hem de sıfır araç fiyatları alıp başına gitmiş oluyor. Maalesef binlerce insan bu manipülasyona kurban gitti. Şimdi konumuza dönelim. Son 2 yılda ev alabilenlere ev almalarını, araba alabilenlere araba almaları yönünde görüşümüzü belirttik ve alan kazandı. Peki alamayanlara ne oldu? Onlarda da dövizde durmalarını, eğer birikimlerine uzun vadede ihtiyaç duymayacaksalar altın alabileceklerini dile getirdik. Altının orta ve uzun vadede dövizden hep daha çok kazandırdığını rakamsal veriler sunarak sizinle paylaştık. Bu müdahale aslında dolar manipülatörlerini cezalandıran bir uygulamaydı. Ancak kurunun yanında yaş da yandı ve birçok vatandaş bundan zarar etti. Bu müdahale aslında Merkez Bankası'nın ciddi bir politika değişikliği yaptığını işaret ediyordu. Merkez Bankası kimsenin gözünün yaşına bakmayarak dolara olan ilgiyi kırmaya çalışıyor. Dolar kuru üzerinde bir belirsizlik oluşturmakta bu politikanın bir parçası. Gerçekten de bu müdahalede zarar edenler ne yapacaklarını şaşırdılar ve tam bu noktada yeni bir mevduat modeli geliştirildi. Kur korumalı mevduat. Bütün bunlar olurken biz de izleyicilerimizi güncel tutarak en son gelişmeleri sizinle paylaştık. Parasını gayrimenkulde değerlendiremeyenler için kur korumalı mevduatın iyi bir seçenek olduğunu dile getirdik. Ancak ekonomide önemli gelişmelerin arifesindeyiz ve kur korumalı mevduat da bu süreçte yatırımcısını zarar ettirme potansiyeline sahip. Neden diye soranlar için cevabımız çok. Çünkü lirada değer kaybına artık yolun sonuna yaklaşıldığını düşünüyoruz. Ekonomik verileri daha detaylı analiz ettiğimiz bir videoyu sizinle çok yakında paylaşacağız.
Ancak şimdilik şunu paylaşmak yeterli olacaktır. Dolar kurunun matematiği öz olarak çok basittir. Ülkemizde dış ticaret açığı var ve bu açığı finanse etmek için sürekli dolar bulmak ve ithalatı azaltmak gerekiyor. Bu açığın önümüzdeki haftalarda düşeceğini düşünüyoruz. Bu durum zaten tek başına dolar kuru üzerindeki yükselme baskısını azaltan bir neden. Son 2 yılda dolar kuru ve enflasyon birbirini besleyen bir sarmal oluşturdu. Hatırlatalım, daha kolay anlaşıldığı için enflasyon aslında fiyatların yükselmesi olarak tabir edilir. Ama aslında enflasyon dediğimiz şey paranın değer kaybına uğramasıdır. Videomuzun başında anlattığımız nedenden ötürü eğer bir sürpriz olmazsa enflasyonun bir anda %15-20 arasında düşeceğini tahmin ediyoruz. Eğer bu gerçekleşirse teknik olarak lirada aynı oranda bir değerlenme beklemek yerinde olur. Bununla birlikte Merkez Bankası bilançosuna baktığımızda 2022 yılı boyunca ülkemize kaynağı belli olmayan 25 milyar dolar girdiğini görüyoruz. 2023 yılı boyunca benzer şekilde yüklü bir dövizin gelmeye devam edeceğini ve bunun kurda aşağı yönlü baskı yaratacağını düşünüyoruz. Son dönemde Rusya ile ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemli nedenlerinden bir tanesinin Rusya'nın önemli bir enerji üreticisi olduğundan ve buradan ucuz enerji tedarik edilmesinin planlandığını düşünüyoruz. Dış ticaret açığımızın ciddi bir kalemini enerji ithalatı oluşturuyor ve bu kalemin düşürülmesi dış ticaret dengesini çok hızlı sağlayacaktır. Ülkemiz diğer dünya ülkeleri ile birlikte son 2 yılda çok büyüdü ve şimdi yavaşlama zamanı. Yeni yılda yurt dışında bir resesyon bekleniyor ve ülkemizde de bunun etkisi olacak ve yurt dışında yaşanan bu resesyonun dış ticaret açığını düşürücü etkisi ortadadır. Bütün bu verilere baktığımızda önümüzdeki 4-5 aylık süreçte dolarda 14-15 seviyesinin görülebileceğini düşünüyoruz. Piyasalarda toplu hareket yaratmak çok kolaydır. Doların 14-15 seviyesine düştüğünü gören vatandaş da elindeki dövizi bozdurmaya başladığında dolarda birdenbire 10 seviyelerini görebiliriz. Şunu da belirterek bugünkü videomuzu sonlandıralım. Hatırlarsanız aylardır Merkez Bankası faiz indirimleri uyguladığı halde bankalar mevduat faizlerini düşürmüyorlardı. Ama son 1-2 haftadır mevduat faizleri düşmeye başladı. Acaba neden diye bir soru soralım ve videomuzu sonlandıralım. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Herkese merhaba. 2020 yılı Haziran ayında kredi faizlerinin %1'in altına düşmesiyle başlayan konut sektöründeki büyümenin sonuna geldik. Kronolojik sıralama ile gidersek önce Haziran 2020'de kamu bankaları konut kredi faizlerini 0,64 seviyesine çekerek konut fiyatlarını yükselten süreci başlattılar. Bu tarihten itibaren yaz ve sonbahar dönemlerinde konut talebinde ciddi bir patlama ve konut fiyatlarında yükselişler yaşadık. 2021 başında yaşanan kısa bir durgunluğun ardından konut talebi ve fiyatları hızlı yükselmeye devam etti. Bu süreçten izleyicilerimizi sürekli güncel tutarak konut piyasasında talebin canlı kalacağını ve konut fiyatlarının yükseleceğini belirttik. Bu dönemde konut almayı başarabilenler finansal tarihlerinde başlarına gelebilecek belki de en doğru kararı vermiş oldular. 2021 ve 2022 yılı boyunca konut talebini ve fiyatını etkileyen en önemli gelişme döviz kurunda yaşanan yükselişler oldu. Dünya ekonomilerinde yaşanan üretim sıkıntıları ile birlikte yükselen döviz kuru yurt içinde yüksek enflasyon ortamı yarattı. Her şeyin fiyatı birkaç kat artarken konut fiyatları da yerinde durmadı. Bu durumu öngörmemek imkansızdı. Yüksek enflasyon ortamlarında bireyler nakit tutmaktan kaçınırlar. Üreticiler ve ticaretle uğraşanlar fiyat artışlarına maruz kalmamak için ticaretlerinde kullandıkları ürünlerin siparişlerini arttırdılar. Nakit parası olanlar paralarını döviz, altın gibi finansal ürünlere ya da gayrimenkule yatırırlar. Özel sektördeki ciro ve karlılık artışları kar gizlemek amacıyla gayrimenkul sektöründe değerlendirilir. Bu yüzden yüksek enflasyon ortamları ekonomilerde suni bir canlılık yaratır ve ekonomik büyüme meydana gelir. Ülkemizde gayrimenkul sektörü de bu canlılıktan nasibini aldı ve konut fiyatlarında inanılmaz fiyat artışları gördük. Ancak ekonomik büyüme dalga dalga oluşur. Büyüme dönemlerini daralma dönemleri takip eder. 2020-2022 yılları arası ülkemizde bir ekonomik büyüme dönemi yaşadık. Enflasyonun artmasına paralel mal ve hizmet fiyatlarında yaşanan artışlar şirketler tarafından ciroları yükseltti ve yükselen cirolarla oluşturulan sermayenin bir kısmı ev, arsa gibi gayrimenkul sektöründe değerlendirildi.
Bu süreçte gayrimenkul fiyatlarında bir gerileme yaşamadık çünkü ticaretteki ciro ve kar artışı yükselen arsa konut fiyatlarını karşıladı. Bu dönemde birikimler de değerlendirilmiş oldu. Alan aldı, satan sattı. Şimdi yeniden para biriktirme ve piyasada bir arz oluşturma dönemi içerisindeyiz. Konut sektöründe bir daralma beklememizin diğer bir önemli nedeni de çok yakında seçim yılı içine girecek olmamız. Geleneksel olarak seçim zamanlarında ticaret azalır ve ekonomide bir küçülme yaşarız. Yurt dışında Avrupa ve Amerikan ekonomilerinde de 2023 yılı içerisinde bir ekonomik resesyon ya da en iyi ihtimalle bir ekonomik yavaşlama bekliyoruz. Dolayısıyla hem yurt içi ve hem de yurt dışında beklenen ekonomik konjonktür, ekonomik daralma öngörümüzü destekliyor. Bununla birlikte 2023 yılı içinde yıllık enflasyon verilerinde bir düşüş yaşayacağımızı düşünüyoruz ve bu belki de ekonomideki olumlu gelişmelerden birisi olacak. Hemen belirtelim, konut piyasasında kriz çıkacak, fiyatlar yarı yarıya düşecek gibi bir söylentimiz kesinlikle yok. Sadece konut piyasasında bir süre yavaşlama olacağını ve bu süreçte konut talebinde seçiciliğin artacağını dile getiriyoruz. Seçimlere yaklaştıkça hükümetin konut piyasasını canlandıracak bazı politikalar uygulama koyacağını düşünüyoruz. Böylelikle piyasada ciddi bir daralma göremeyebiliriz. Unutmayalım, yüksek enflasyon ekonomimizin bir gerçeği ve enflasyon düşüşe geçmeden konut fiyat artışları duracak diyemeyiz. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni videolarımızda tekrar görüşeceğiz. Herkese merhaba. 2023 dönemini ele aldığımız videolarımıza araç piyasası analizi ile devam ediyoruz. Yayına başladığımız 2021 yılından itibaren araç piyasası hakkındaki analizlerimizde araç talebinin güçlü olduğunu ve kurdaki beklediğimiz değer kaybına bağlı olarak fiyatların yükseleceğini dile getirdik. Zaman bizi haklı çıkardı. Fiyat artışlarına yakalanmadan araba alabilen doğru bir karar vermiş oldu. Ancak alamayanların işi çok zorlaştı. Bu artışı somut bir örnekle dile getirmek istersek, Volkswagen Golf marka aracın en düşük modeli Şubat 2020'de 160 bin lira iken şu anda 620 bin lira. Asgari ücretin 5500 lira olduğu düşünülürse sıfır araç almanın zorluğu net olarak görülüyor. Ekonomiler canlı bir organizma gibidir ve geçmişi mekanik olarak tekrar etmekten ziyade yeni koşullara göre değişik sonuçlar yaratır. Evrim geçirirler. Dolayısıyla ekonomik veriler de geçmişte böyle oldu, gelecekte de aynı şekilde sonuçlanacaktır diyemeyiz. Çünkü değişen ekonomik koşullar geçmiştekinden bambaşka sonuçlar meydana getirebilir. Doğru karar verebilmek için günün güncel verileri ile ekonomiyi analiz etmek gerekir. Bugün de biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalar ekonomide önemli değişikliklere gebe ve bu süreçte araba fiyatlarında tersine bir hareket, yani fiyatlarda bir düşüş görebilir miyiz? Bugün bu soruyu cevaplandırmaya çalışacağız. Son 2 yılda araba fiyatlarında meydana gelen fiyat artış nedenini anlayabilmemiz için öncelikle bu dönemde ekonomide ne olduğunu anlamamız gerekir. Bu yüzden son 2 yılı kısaca özetleyerek başlayalım. Son 20 yıla baktığımızda 2021-2022 dönemi Türkiye ekonomisi için çok önemli 2 yıl oldu. Çünkü AK Parti iktidarı 20 yıldır uygulamada olan ekonomi politikasını kökten değiştirdi. Mart 2020'de Merkez Bankası Naci Ağbal'ın görevden alınması ve Şahap Kavcıoğlu'nun başkanlığa getirilmesiyle yeni ekonomi modeli resmen uygulamaya konuldu. Çok öz olarak yeni ekonomi politikasının 3 ayağı var. Bunlar bankacılık sektörüne kılçıksız kar sağlayarak bankacılık sektörünün sermaye yapılarını güçlendirmek, reel faizi düşürerek kuru üstü kapalı olarak devalüe etmek ve vatandaşın dövize olan ilgisini sert müdahalelerle kırmak. Araba fiyatları açısından en önemli politika değişikliği kurun üstü kapalı olarak devalüe edilmesi oldu. İzleyicilerimiz araba piyasasını analiz ettiğimiz başlık altında geçmiş videolarımızdan bulabilirler. Kurun araba fiyatlarına olan etkisinin matematiğini sizlerle paylaşmıştık. Kurda 1 liralık bir değer kaybı sıfır araç fiyatlarında ortalama 70 bin liralık bir fiyat artışı ile neticeleniyor. Şubat 2020 yılına ortalama dolar kuru 6 lirayken şu anda 18,5 lira. Dolayısıyla bu 12 liralık dolar kuru artışı sıfır araçlarda 840 bin liralık fiyat artışını gerektiriyor. Bu süreçte vergi dilimleri güncellendiği için fiyat artışları bu seviyede olmadı. Ancak sıfır ve ikinci el araç fiyatları en az 4-5 kat arttı. Tabii araba fiyatlarının belirleyicisi sadece döviz kuru değil.
Ülkemizde araç piyasasında talep fazlası var ve arz talebi 10 yıllardır karşılayamıyor. Bununla birlikte son 2 yılda nakit olarak tutulabilecek paraların bir kısmı da araba sektöründe değerlendirildi. Yine galericilik üzerinden araba almak satmak bir kara para aklama ve vergisiz kazancı gizleme yöntemi olarak kullanılmakta. Ülkemizde hatırı sayılır sayıda kişi araba alım satımı ek gelir kaynağı olarak kullanıyor. Bu nedenle araba talebi sürekli canlı kalmaya devam ediyor. Evet, 2020-2022 dönemini kısaca özetledik ve şimdi 2023 yılına bakalım. Ülkemizde araba sektörü tamamen ithalat olarak yapıldığı için araba fiyatlarının en temel belirleyicisi de dolar kurundaki gelişmeler olacak. Ekonomi politikasının dolar kuru üzerinde kontrol eden bir mekanizması bulunmamakta. Bu yüzden sadece biz değil, önemli iş adamları için bile dolar kurunun bir hafta, bir ay ya da bir yıl sonra ne olacağı konuları belirsizliğini korumakta. Ancak elimizde bazı ipuçları var. Dolar kurunun seyri açısından sonbahar ve kış aylarında 2021-2022 dönemine kıyasla daha iyi bir tablo ile karşı karşıyayız. Bunun en önemli nedenleri dünya ekonomisi ile birlikte Türkiye ekonomisinde de yavaşlaması ve Rusya ile sürdürülen iyi ilişkiler neticesinde enerji ithalat faturamızın düşecek olması. Enerji ithalat büyüklüğü ülkemizin dış ticaret açığının önemli bir kalemini oluşturuyor. Ülkemizin ucuz enerji bulabilmesi dış ticaret açığımızın azalması yönünde çok hızlı bir etkiye sahip. Bir önceki videomuzda detaylı olarak analiz ettik. Ülkemizde şu anda ne kadar yüksek enflasyon ve düşük gelirliler için bir geçim sıkıntısı sorunları olsa da bir ekonomik krizden bahsedemiyoruz. Çünkü ticaretin çarkları dönüyor. 2021-2022 döneminde ekonomik büyüme yaşadık ancak şimdi frene basma zamanı. Ekonomide bir yavaşlama bekliyoruz ve buna bağlı olarak ithalatımız azalacak ve bu da dış ticaret açığının düşmesi yönünde olumlu katkı sağlayacaktır. Diğer yandan aylık enflasyon rakamları yıllık devirlere başlayacağı için çok yakında enflasyondaki yükseliş azalmaya, belki de enflasyon düşmeye başlayacak. Toparlarsak hem dış ticaret verilerinin olumlu yönde ilerlemesi ve hem de enflasyonun düşmeye başlaması önümüzdeki haftaların olumlu ekonomik gelişmeleri olacak. 2023'te kurdaki değer kaybetme baskısının süreceğini ancak son 2 yıldaki kadar hızlı bir değer kaybı yaşanacağını düşünmüyoruz. Şunun altını çizelim, enflasyon ve dolar kuru bugünden yarına hemen düşecek diye bir söylemimiz yok. Dile getirmek istediğimiz şey önümüzdeki haftalarda lirada değer kaybının yavaşlamasını beklememiz. Burada dış ticaret verilerini ve enflasyonun seyrini takip etmek gerekli. Rusya ile geliştirilen ikili ilişkilerin sürdürülmesi de önemli bir faktör. Güncel gelişmeler hakkında izleyicilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Son dönemde araba talebinin bir kısmı da yatırım amaçlı, yani fiyat artış beklentisiyle gerçekleşmişti. Bu talebin kaybolacağını düşünüyoruz. Kurum biraz daha kontrollü değer kaybetmesiyle yeni araç fiyatları da yavaşlayacaktır. Burada ekonomide meydana gelebilecek önemli bir gelişmeden de bahsedelim. O da enflasyondaki düşüş. Eğer dış ticaret açığı dengeye gelir ve kurda değer kaybı azalırsa yastık altında bulundurulan dolarlar zincirleme tepkiyle bozdurulabilir ki bu da kurda aniden bir yüksek oranda değer kaybı ile sonuçlanır. Bu durumda araba fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanabilir. Peki böyle bir durumun gerçekleşme olasılığı nedir? Bunu zaman gösterecek. Önemli gelişmelerle ilgili izleyicilerimizi güncel tutmaya devam edeceğiz. Şu andaki tabloda net olan şey önümüzdeki haftalarda lirada değer kaybının yavaşlayacak olması. Buna bağlı olarak araç fiyatlarında fiyat artış hızı düşecektir. Burada şunun altını çizelim. İnternet ortamında her 2-3 ayda bir devletin bir vergi indirimine gideceği söylentisi dolaşıyor. Daha önce belirttik. Bunlar araç piyasası trollerinin ortaya attığı manipülasyon haberler. Sıfır araç satışlarının çok hızlı seyrettiği bir ekonomik ortamda devletin durup dururken bir vergi indirimine gitmesi bize mantıklı gelmiyordu. Keza son 2 yıldaki bu söylentilerin hepsi boş çıktı. Seçim yatırımı olarak kredi faizleri seçim tarihine doğru kesinlikle düşürülecektir. Araba alacak olanlar için bu fırsatı kaçırmamak yerinde bir karar olacaktır. Çünkü seçimlerin nasıl sonuçlanacağı ve seçimden sonra nasıl bir ekonomik tablo göreceğimiz belirsizliğini korumakta. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni analizlerimizle birlikte yeniden görüşmek üzere.